Dünyaya yeni birini getirmek. Ona baktıkça benden bir parça, sevdiğim adamdan bir parça olduğunu düşünmek çocuğa bakınca. Bir kere hep şey derlerdi bana, işte kucağına aldığın an bütün acıların dinecek. O anda sevgi hissedeceksin. Ben de öyle olmadı. Kucağıma aldığım anda acılarım hiç dinmedi. Aşırı bir sevgi hissetmedim. Önce korktum. Acaba bende annelik duyguları yok mu diye. Niye hani böyle hissetmiyorum? Sadece çok acıyordum. Sanki bir şey olacakmış gibi. Her an bir şey olacak. Aç mı kaldı? Üşüdü mü? İnanılmaz bir acıma hissi vardı. Sonra anneme sordum. Ben niye bu kadar acıyorum? Hani gözümün önünden ayıramıyorum. Annelik odur demişti. O şefkat hissi. Bir problem olsa anne yanlış yetiştirmiştir derler. Veya ev içinde bir sıkıntı yaşansa hep anneden bilinir. Öyle değil midir? Yani, hani, bozulan evliliklerde ilk önce zaten kadına bakarlar. Hani, çok böyle absürt şeyler olmadığı sürece. Kadın ne yaptı acaba? Dırdırcı mıydı? Erkek dırdırcı olmaz mı? Böyle aşiretlerin çok bol olduğu bir doğu kentinde yaşıyorduk. Eee, Kadınların tamamıyla, hani, ikinci sınıf demeyeyim, hiç sınıf olmadığı bir yerdeydik. Ben ailenin en büyük çocuğuydum. Benden sonra bir sürü kız kardeşlerim oldu. 8 kız kardeşim. Hepsinin ablasıyım. Imm, Annemin o doğumlarda ne sıkıntılar çektiğini, hamileyken nasıl erkek çocuk olmasın için korkarak beklediğini, hepsini çok iyi hatırlıyorum. Öyle bir şekil oldu ki ben evlendiğim zaman, ilk çocuğum hamile kaldığımda erkek olmasını çok istiyordum. Çok aşırı istiyordum. Arkadaşlarım, çevrem hâliyle bana diyorlardı ki, "Niye böyle düşünüyorsun? Bu senin ilk çocuğun." Öyle demeyin diyordum. Sanki o 7 tane kız çocuğunu ben doğurmuşum da bu benim 8'inci çocuğum aslında. Az evvel demiştim ya her şeyin sorumlusu kadındır diye. O çocukları kız doğurmanın sorumlusu annemdi. Sanki annem yapıyor gibi. Annem annem de artık güçlü bir kadın değildi herhâlde. En büyük ben olduğum için o da sorumluluğu paylaşmak adına belki de o da benim omuzlarıma yükledi. Babam ve ailesi varlıklı bir aile. Orada çok normal. Bir kez daha evlenmemesine şaşıyorlardı babamın insanlar. Erkeklerin yaptığı şeyleri yapmaya çalışıyorduk biz. Çocukça saçma bir şey. Hani babamız erkek çocuğun yokluğunu hissetmesin diye erkek çocukların yaptığını yapmaya çalışırdık. Benim saçlarım hiç uzamadı. Ben hiç uzatamadım saçlarımı mesela. Evlenene kadar bütün ev faturaları benim adımaydı. Babam yorulmasın. Sanki erkek çocuğu öyle yaparmış gibi gelirdi bize. Bir an önce hayata atılıp çalışıp para kazanmak istedik. Babamıza bakmak istedik. Hem kadın olmanın yükü hem de erkek olmaya çalışmanın yükünü yüklendik biz. Aslında oğlum vesile oldu diyebilirim. Emm, Oğlum sohbetlere katılıyordu. Kendi isteyerek birkaç sohbete katılmıştı. Ben de onu sohbete gideceği yere götürürdüm. Arabayla bırakırdım. Bir gün benden bu şekilde utandığını söyledi. Bu şekilde göründüğümden utandığını söyledi. Ben de bir katılayım o zaman dedim. Ben de bayan sohbetlerine katılmaya başladım. Imm, Sohbeti yapan hoca hanımın tesettürüne baktım. O kadar hoşuma gitti ki. Tesettüre girmek istediğimi anladım. Ama kendime şöyle dedim: "Eğer tesettüre gireceksem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yıllar önce söylediği hadis-i şerifteki gibi giyinik çıplaklar olmayacaktım. Kimse bana silah zoruyla tesettüre gir demiyor çünkü." Kendimi yoklamaya çalıştım. Yaklaşık 3-4 ay sürdü bu. Artık saçlarımı açmak içimden gelmiyordu. Açık giyinmek içimden gelmemeye başladı. Imm, Kuaföre gitmemeye başladım. Tamam, kendime güvenince tamam dedim. Eğer bunu ben bekarken babamlarla, ailemle birlikte yaşarken sorsaydın, kesinlikle erkek olmak istiyorum derdim. Hayat çok farklı olur gibi gelirdi bana o zaman erkek olsaydım. Bütün problemler çözülür. Annem bu kadar doğurmak zorunda kalmaz. Babamın her istediğini yapabilirim diye düşünürdüm. Aaa, ama ama anne olduktan sonra, hele de bir de mini minnacık prensesim, kızım olduktan sonra ben anladım ki kız erkek ayrımı yokmuş.
insan olmak varmış. Çoğu erkeği tenzih ederek söylüyorum. Hani erkeklerin kirli dünyasına ait olmak istemezdim şu anda.